Merhabalar, Oktay Usta'nın mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için güzel bir kabak mücver hazırlamak istiyorum. Kabak mücver herkes tarafından çok sevilen güzel bir tattır. Püf noktalarıyla birlikte inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım değerli takipçilerim. 3 tane orta boy kabak, yemeklik kabak. Bir tane kuru soğan, yine o da orta boy. 3 tane taze soğan, bir tutam dereotu maydanoz karışımı, un, tuz, karabiber ve kızartmak için yağ. Ortada da güzel bir sarımsaklı yoğurt. Şöyle bandırıyor ve yiyoruz. Güzel oluyor, harika oluyor. Efendim şimdi hemen başlamak istiyorum. Öncelikle püf noktalarıyla devam edelim. Bal kabağı diyecektim az daha. Normal yemeklik kabakta kabağı rendenin şurasıyla rendeliyoruz. Haydi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. İri yeriyle öncelikle kabak rendeleniyor. Evet, 3 kabağımızı rendenin iri yeri ile güzelce rendeledim. Rendelendikten sonra şimdi şu çalışma alanımı önce bir toparlayayım ki daha temiz ve detaylı çalışabilelim. Kabağımızı rendeledikten sonra şimdi önemli bir püf noktasına geliyoruz. Kabağın biraz yumuşayabilmesi için önce burada kabağa ihtiyacı olan tuzunu veriyorum. 3 taneye 1 tatlı kaşığı tuz yeterli olacak. Tuzunu ekledikten sonra tuzuyla kabağı bir karıştırıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü biraz rendenin bakın taneleri iri iri, görüyor musunuz? Bayağı iri olduğu için ne yapmak lazım? Yumuşayabilmesi için tuz onu şimdi birazdan yumuşatacak. Şimdi burası yumuşarken biz hemen ne yapacağız? Soğanları doğramaya başlayacağız. Hiç zaman kaybına uğramadan tuzla kabaklar yumuşarken hemen soğanı doğruyorum. İncecik doğranmış kuru soğan olacak. İnce kıyım. Şimdi burada bu mücverde 2 tane soğan var. Hem taze soğan var hem kuru soğan var. Orijinal bir kabak mücver tarifi sizler için değerli takipçilerim. İnce kıyım 2 soğan. Yoksa diyelim ki örneğin taze soğanınız yok. Oktay Usta her şeyim var ama şu an için mutfağımda taze soğan yok. Canım da bir kabak mücver çekti. Yapamaz mıyım derseniz yapabilirsiniz. Problem yok. İnce kıyım yapılmış bir tane kuru soğan. İnce olması önemli. Kalın olmasın. Ve şimdi buranın üzerine 3 tane de taze soğan doğruyorum. Bir güzel oluyor sevgili seyirciler. 2 soğan, 3 baharatla birlikte, taze baharatla, yani maydanoz, dereotu ve taze naneyle nefis bir kabak mücver tarifi geliyor sizler için. Şimdi kabak mücverde diyelim ki kabağınız az, havuçla karışım yapabilirsiniz. Hem de güzel olur, rengarenk olur. İster kabaklı, ister havuç, içine böyle renklisini de yapabilirsiniz. Alternatif olsun diye söylüyorum. Evet, dereotu, maydanoz ve nane üçlüsünü doğruyorum şu anda. Üçü de bir aradalar. Güzel kokular geldi. Kabaklar tuzla buluştu, yumuşuyorlar. Yapımı da çok kolaydır, uzun sürmez. Çok çabuk yapabileceğiniz bir tarif. Aynı zamanda. Evet, doğranacaklar tamam. Şimdi doğranacaklar tamam. Geliyoruz. Önemli püf noktasından bir tanesi neydi? Buradaki kabağın tuzunu ekledik, yumuşasın demiştik efendim. Kabak şu anda yumuşamış. Gel bakalım canım buraya. Ne kadar yumuşadın? Şimdi burada kabakta bayağı bir su vardır. Çok ciddi bir su vardır. Onu şuraya hemen yan tarafta alacağım. Bu suyu almamızdaki amaç nedir? Ondan da bahsedeyim. Suyu almadığımız takdirde fazladan un vermiş olacağız. Yani daha fazla böyle ekmeksi bir mücver olur. Ondan dolayı yoğun kabağın ve sebzelerin tadının gelmesini istiyoruz. Evet, gel canım. Son bölümdeyim. Bizim rende de bayağı bir iri çıktı. Ay maşallah. Evet sevgili seyirciler. Şimdi suyunu aldım, bakın bayağı bir su çıktı buradan. Neredeyse herhalde bir çay bardağı kadar var. Şimdi bunu alıyorum.
Ve şimdi şuraya buraya çalışmalarımı bir toparlayayım. Şimdi buluşma anı diyoruz. Yumurtası, baharatlarıyla birlikte. Evet efendim, şimdi doğramış olduğumuz dereotu, maydanoz, taze soğan, kuru soğan, bütün doğradıklarımızı suyunu sıktığımız, önce rendeleyip sonra suyunu sıkmış olduğumuz kabağın üzerine alıyorum. Evet, üzerine alındı. Şimdi buranın üzerine 2 tane yumurta kırıyorum. 1 ve 2. Bazen tariflerde görüyorum, hiç yumurtasız yapanlar da var. Ama normal, orijinalinde bizim ustalarımızdan gördüğümüz içerisinde yumurtası da olan haliyle biz tarifi biliyoruz. Bugüne kadar hep öyle yaptık. Şimdi değirmenden karabiber kırıyorum. Tuzunu koymuştum. Biraz karabiber şöyle hatırı sayılsın. Güzel. Karabiberimizi rendeledik. Tuzunu da koymuştuk. Şimdi burada öncelikle şuradakileri bir karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel elle, kaşıkla, spatula ile de karıştırabilirsiniz ama ben şöyle elimin değmesini ve hissetmek istiyorum. Ondan dolayı. Şimdi diyebilirsiniz, Oktay Usta elinde eldiven var nasıl hissedeceksin diye. Efendim ben yıllardır eldiven kullandığım için artık antrenmanlıyım bu konuda. Ve bir de eldiveni olabildiğince küçük boy kullanıyorum. Tam parmaklarımı kavramış oluyor. Evet efendim, şimdi burada görüyoruz. Soğanı, kabağı, maydanozu, dereotusu hepsi içinde. Ve geliyoruz un bölümüne. Şimdi haydi bakalım. Kaşık ölçüsüyle dolu dolu. 1, 2, 3 kaşık koyacağım şöyle dolu. Buradaki kabak mücverindeki özelliği aşırı un olmasın. Sebzenin yoğunluğunu, un sebzenin yoğunluğunun önüne geçmesin diye. Daha böyle damakta güzel bir tat bıraksın. Çay sofralarınızda, özel günlerinizde böyle güzel güzel nefis bir Oktay Usta'dan kabak mücver tarifi geliyor. Mücverin havuçlusu, kabakla karışımlısı, patateslisi, çeşit çeşit var. Şimdi 3 kaşık koymuştum. Buradaki un miktarı yeterli gelmedi. 4. kaşığı da koyuyorum. Dolu. Bu da yeterli gelir inşallah. 4 kaşık un yeterlidir. Çünkü aşırı unlu olmasını istemiyorum. Az sonra sıcak yağa dökeceğim kaşık kaşık. Şöyle karışımı isterseniz bir göstereyim sizlerle. Bakın görüyorsunuz. Sebzenin un önünde değil, kabakları görebiliyoruz. İşte orijinal bir kabak mücver tarifi geldi. Kabak mücverde sıra geldi yağla buluşma anı diyoruz. 4 çorba kaşığı tepeleme un ile hazırlamış olduğumuz kabak mücverden şimdi sıcak yağ dökeceğim ama önce şuradan bir kaşığın tersini batırayım. Bir hareket var mı göreyim. Tahta kaşığın. Canım ne yapıyorsun? Ha, iyi tamam. Hareket verdi. Diyor ki artık gönderebilirsin diyor. Tamam, şimdi kaşık yardımıyla şuradan birer kaşık olarak dökeceğiz yağın içine. Evet, çok güzel olur. Görüntüsü de harika olur. Sevgili takipçilerim. Aşırı doldurmayalım ki ısı dengesi bozulmasın. Dikkat ettiyseniz böyle her tarafını böyle sık sık değil de biraz boşluklar bırakarak kabakları döktüm. Evet efendim, şimdi mücverimizi ters çeviriyoruz. Bakın şuralarda özellikle şuralarda saçakları var. Görüyorsunuz, dökülmüş olan bölüm çok güzel oluyor oralar. Ve şimdi altı sarısı olan kabak mücveri ters çeviriyorum. İki tarafı da kızaracak. Yanında güzel sarımsaklı yoğurt, demlenmiş güzel çay, güzel sohbetle birlikte harika bir kabak mücver tarifi Oktay Usta'dan sizler için sevgili seyircilerim. Her iki tarafını da kızartıyorum. Şuradaki gibi altın sarısı olacak. Sonra da çok sorulan bir şey vardır. Yağlı oluyor, olmasın diyenler oluyor. 2-3 kat havlu kağıdı koydum tabağa. O güzel havlu kağıt tamamen yağını almış olacak mücverlerin.
Evet sevgili takipçilerim, şu anda kabak mücverler kızardı, böyle hafiften taneleri de görünüyor. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Yağı azalsın diye burada bakın kızarmış oldu. Yağını alabilmesi için güzelce şöyle havlu kağıda çıkartıyorum. Ve tüm işlemleri aynı şekilde yapacağım. Yalnız kızartırken hafiften tavayı salladım şöyle ya. Siz sallamayın, Allah korusun, ne olur ne olmaz. Çünkü bayağı bir fazla yağ var. Şimdi sonuçta ben burada ekranda hazırladığım için biraz da işin şovu olması gerekiyor. Ama siz lütfen sallamayın, Allah korusun, bir sıkıntı olmasın. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğim. Kaşığımızla karıştırıyoruz. Her seferinde karıştıralım. Çünkü içindeki kabaktaki su aşağıya bırakabilir kendini. Ondan dolayı söylüyorum. Aynı şekilde kaşık kaşık dökmeye devam ediyorum. Kabak mücverleri tamamına aynı işlemi yapacağım. Güzel kokular da geldi mutfağımızdan. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Evet efendim, şimdi Oktay Usta'nın hazırlamış olduğu mücverlerin son bölümündeyiz. Kızartma bölümünde. 3 tava çıktı. Yani şöyle nereden baksanız burası bir 6 kişilik görünüyor. Sevgili seyirciler, ne dersiniz? Bayağı da güzel oldu. Yağın altını kapatıyorum. Kızartma bölümünde çok kızarmış, orta kızarmış, tamamen serbestsiniz. Damak zevkinize göre durum değişir. Bazıları çok kızarmış seviyor. Bazıları da böyle hafif renginin açık olmasını sevenler var. Son kızarttıklarım biraz rengini açık bıraktım ki her ikisini de görelim diye. Yani şuradan hafiften şöyle yeşil. Allah, gel buraya canım, ne yapıyorsun öyle? Beni korkuttun. Evet, şimdi kabak mücverimiz hazır. Anneler çok güzel yaparlar bu kabak mücveri. Özellikle böyle annelerin döktürdüğü güzel mücverlerden bir tanesidir. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz mücveri güzelce sarımsaklı yoğurt ortada. Sonra kızartmış olduğumuz mücverleri şöyle yanlarına alıyorum. Ya maşayla niye devam ediyorum? Biraz elim yanar ama daha hızlı olabilmek için elle koymak istiyorum. Şu kalsın, şunu bana lazım. Onu en son şöyle yoğurda bir batırma halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili takipçilerim, bayağı güzel oldu. Ne dersiniz? Evet efendim. Oktay Usta'dan bugün yağda kızarmış bir kabak mücver tarifi geldi sizler için. Allah izin verirse önümüzdeki videolarda tam zaman olarak şu gün diyemiyorum ama fırında da hazırlamak istiyorum. Fırında güzel, hiç yağsız, yani olabildiğince az yağla hazırlanmış mücver de hazırlamak isterim. Eğer istek gelirse sizlerden sevgili seyircilerim. Yanlarına nane koyuyorum. Şuradaki efendim veda ederken hazırlamış olduğumuz mücverin bir tanesini şöyle getiriyorum. Bak, şurası az açık renkli olanı batırıyorum. Bunun özelliği yenilirken şöyle getiriyorsunuz, batırıyorsunuz, sarımsaklı yoğurt, sonra çıkartıyorsunuz yoğurt. Elim yandı, çok özür dilerim. Size gösterebilmek için bu elim yandı. Bırakın yansın, önemli değil. Evet, kıvamlı bir yoğurt olmasını. Aslında burada anlatmak istediğim şey sulu bir yoğurt değil de kıvamlı olacak. Daldırdığınızda yoğurt böyle kaplamış olacak etrafını. Evet efendim, Oktay Usta'dan bugün sizler için güzel bir kabak mücver tarifi geldi. Önümüzdeki videolarda farklı tarifler paylaşmak istiyorum. Malzeme listesi açıklamalar bölümünde. Oradan bütün tarifi ve malzemeleri bulabilirsiniz. Hoşça kalın.